dünyaca ünlü UNESCO'nun da Dünya Mirası listesinde yer alan Halong şehrindeyiz. Şehirden çok fazla çekim yapamayacağım. Bunun nedeni Da Nang'a gideceğim. Efendim dün bir bot turuna katılmıştık. Bu da Halong Körfezi ile ilgiliydi. Oldukça güzel ve etkileyici bir turdu. Zaten buranın Dünya Mirası listesinde yer almasının asıl nedeni de Halong Körfezi. Şöyle şehirden birkaç izlenimimi size aktarayım. Burası güzel gördüğüm bir yer. Buradan şöyle başlayalım. Bir ufak bir asma köprüsü var. Karşıda bir teleferik. Teleferiğin hemen arkası görünecek mi bilmiyorum. Şöyle. Orada anladığım kadarıyla yapılardan tapınaklar mevcut. Şehir turizmle çok ileriye gitmiş. Ama o kadar da gelişmiş olduğunu söyleyemem. Bakın tabii çok ünlü oteller de burada yer alıyor. Sahilin hemen dibinde. Hatta adalara ulaşımı için şöyle tekneleri bile hemen otelin önünde durmakta. Tabii Vietnam'da burası dediğim gibi onun yanında balıkçı abiler de burada balık tutuyorlar. Akşam bu deniz fenerinin etrafında sokak yemekleri satan seyyarlar oluyor. Geliyorlar. Şu an yoklar. Şöyle ilerlere doğru yine ben bir zoom yapayım size. Orada da bir deniz feneri görüyorsunuz. Marina'nın. O da Halong deniz feneri. Yakınına gitmeyeceğim. Şöyle bir yürüyüş yapmak için çıktım. Hem de size etrafı göstermek istedim. Karşıda görüyorsunuz bakın oluşumları, yani yer şekillerini görüyorsunuz. Binadan daha yüksek arkada bir oluşum var. Böyle bir doğa harikası. Yüzlerce böyle ada var etrafta. Halong Bayı'yı da meşhur yapan işte bu oluyor. Tekneler, halkın kullandığı tekneler görüyorsunuz. Bakın eski şöyle balıkçılık falan yapıyorlar. Burası oldukça güzel bir şehir. Ama şehirde ben çok vakit harcamak istemedim. Şehir yerine daha çok Halong Bay kısmına odaklandım. O da oldukça güzel oldu. Hava biraz kötü. Hava kötü olmasaydı daha iyi olacaktı benim açımdan. Yine de etkileyici bir yer, görülmesi gereken bir yer. Muhakkak hayatınızda bir defa da olsa yolunuzu düşürmeye çalışın. Şimdi caddede bir şey olmadığı için kamerayı ben kendime çevireyim. Böyle bir yürüyüş koordinat hattı olsa da ileriye doğru oteller, işte yemek için restoranlar var. Burası turizmin dışında deniz mahsulleriyle de çok ünlü. Kömür çıkarıldığı da söyleniyor. Ya bu şekilde birçok ticaret faaliyeti var. Turizmin yanı sıra dediğim gibi balıkçılık, kömür maden işletmeleri. Halong Bay zaten dünyaca ünlü olduğu için bir sürü tekne turu, onun gibi şeyler mevcut. Ulaşım aslında çok yakın. Yollar da güzel. Buna rağmen 3-4 saat sürüyor Hanoi'den. Biraz böyle direkt giden bir şey bulursanız muhtemelen 2-2,5 saatte gelebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ama onun dışında toplu taşımayla gelecekseniz biraz zor oluyor. Bakın bunlar da genelde tur tekneleri. Bu şekilde yataklı olanları var, kruz olanları var, çok lüks olanları var, kötü olanları var.
Yemekli seçenekleri var. Dediğim gibi konaklamalı seçenekler var. Bunlar işte 800 liradan 1000 liradan başlıyorlar. Bir değişik şey daha. İşte otobüs duraklarında mesela oturma yerleri bu şekilde. Oturak yok. Çoğu yerde böyle. Buraya oturuyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Biraz rezidans türünde binalar buraya oluşmaya başlamış. Dediğim gibi ilerleyen yıllarda çok daha da gelişeceğini düşündüğüm bir yer. Şu anda gelişme sürecinde turistlerden de özellikle gördüğüm kadarıyla Alman turistlerin buraya bir ilgisi var. Alman Polonyalı turistlerin bir ilgisi var. Sri Lanka'da ise tam tersine Fransızların bir ilgisi vardı. Oldukça güzel. Tabii Çin'e de oldukça yakın bir yer. Bu nedenle yukarıda kuzeyde biraz kaldığımız için hava çok soğuk değil ama yeni duş aldık, böyle üşütmemek adına montu falan arada giyiyorum. Şehirde bir de yukarı gösterdiğimiz tapınağa bakın, oraya teleferik hattı var. Teleferikle çıkılabiliyor. Neden çıkmadık? Çok da vaktimiz yok. Buradan devamında Dananka tüm gece yataklı otobüsle gideceğim. Onu da çekmeye çalışırız. Pek iyi bir otobüs bulamadım. Umarım rahat edebiliriz. Edemezsek artık bir gün dişimizi sıkacağız diyelim. Aslında Hanoi'den Dananka güzel otobüsler var. Burası biraz küçük olduğu için alternatif çok yok. 2-3 alternatifle sınırlı. Kalacağınız otelle önce sorarsanız fiyatı öğrenmiş olursunuz otobüs tur için. Daha sonra kendiniz bireysel de araştırırsanız daha iyi olur. Çünkü ikisinin arasında farklar olabiliyor. Ben sordum örnek olarak. Aşağı yukarı Türk parasına 200 lira gibi bir para. Bu da bir aslında konaklama gibi, bir yemek parası gibi Vietnam için. Bu çok büyük bir para değil ama onu sizden otelci tahsil etmeye çalışıyor tabi. Bazen daha uygun da olabiliyor. Bu kaldığınız yere bağlı. Dediğim gibi buna dikkat edilmeli. Rezidanslar buralara bu şekilde devam ediyor. Şehrin devamında da öyle. Karşısı da marina. Marina oldukça güzel. Bakın ya burada kanon, sandal, kürek işini çok iyi kullanıyorlar. Karşıda güzel mega yatlar da var. Birçok şeyi burada bilirsiniz. Devamında birkaç küçük ekleme daha yaparız. Yollar şu an off sezon olduğu için görüyorsunuz perişan halde. Hatta ileride bazı kaldırımlar çökmüş durumda. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi teleferik hattı olan, parkları güzel olan ve karşıdaki adalarıyla ünlü bir yerdeyiz. İleriden birkaç video daha ekleyeceğim. Görüşmek dileğiyle.